Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Piyasalar yıllık kapanışlara hazırlanmaya başladı. Piyasalar faiz artışlarına odaklanmaya başladı. Rusya tarafından gelen bir haber var. Putin eğer faiz artışlarına başlamazsak sonumuz Türkiye gibi olur şeklinde bir açıklama yaptı. Gelişmekte olan ülkelerden biri Rusya ve Rusya tehlikenin farkında, gelen enflasyonun farkında. Global ölçekte bütün ülkeleri etkileyecek bir dönem içerisine giriyoruz enflasyon anlamında ve bizi enflasyondan koruyabilecek argümanlar nelerdir? Bizi enflasyondan koruyabilecek ürünler nelerdir? Onlardan bahsetmek istiyorum ve genel görünümde piyasalarda son durum nedir? Onlardan bahsedelim. Özellikle Amerika tarafında enflasyonların 1970'lerde görülen çift taneli enflasyonlara yeniden tırmanmasını bekliyorum. Bu dönem içerisinde bunu göreceğiz. Önümüzdeki 1-2 aylık süreç içerisinde Amerika'da enflasyonların çift tanelere tırmandığını göreceğiz. Amerika'da enflasyonun tırmanması bütün ülkeleri etkileyecektir. Dünyanın lokomotif ülkesi Amerika'dır zira ve bunu erkenden gören ülkelerden biri olan İngiltere faiz artışı hamlesine başladı. Bu nedenle İngiliz sterlininin revaçta olmasını bekliyorum. İngiliz sterlini dolar karşısında 1.31-1.33 dolar seviyesi alanında bir destek bulduğunu düşünüyorum ve en azından bu bölgeden 1.48 dolar seviyelerine giden bir trendi başlatmasını bekliyorum. Global ölçekte güvenli liman, insanlar dolara, Amerikan tahvillerine, İngiliz pound'una kaçışlar yapmak isteyecektir. Çünkü en makul güvenli liman olma algısında şu anda İngiltere faiz artışlarıyla bu alandaki ilk ışığı yaktı. Haftalık olarak değerlendirdiğimizde 2008 krizinden beri düşen bir İngiliz sterlini var ve sterlin bu düşen trendi artık kırdı ve yukarıya bir trend başlatmasını bekliyorum. 1.71 pound seviyelerine giden bir trendi izleyeceğini düşünüyorum. İç piyasada değerlendiren yatırımcıları için dolar ve sterlinin küresel ölçekte diğer para birimlerine karşı değerleneceği bir dönem içerisindeyiz. Ons altın ve ons gümüşte de aynı şekilde faiz artışları başlamadan önce bu içinde bulunduğumuz 1-2 aylık dönemde yukarı yönlü trendler başlamasını bekliyorum. İç piyasamızda bize etkisini de incelemek lazım. Global ölçekte problemler var. İç piyasamızda yapılan yeni yerli dövize dayalı mevduat modellerimiz var. Kafalarda da birçok soru işareti var. Dolar ne olacak? Nereye gidecek? Altın ne olur? Gram altın ne olur gibi ciddi şekilde insanların kafalarında soru işaretleri var. Yatırımcı gözüyle ben değerlendirdiğim ürünlerin tamamında soğukkanlılıkla yatırımlarımı korumaya devam ederim. Öncelikle yatırımcının bakış açısı bu olması lazım. İç piyasamızda peki doların bu durumu ne olacak derseniz 3 Ocak'ta öğleden önce Türkiye'de enflasyon verileri gelecek. Son ay Aralık ayı enflasyon verileri gelecek ve enflasyonun en fazla zıpladığı, volatil olduğu ay bu ay. Elbette tetik olabilecek bir haber akışı ve yılbaşı rehavetiyle piyasaların hazırlıksız olduğu dönem içerisinde yıl bittiği anda 2 Ocak pazar gecesi itibariyle piyasaların hareketlenmesini bekliyorum. Dolar TL tarafında teknik olarak bulunduğu alanı bana göre dip band alan olarak oluşturdu diye düşünüyorum. 10.5-10.98 bandında indiği alan dolar TL tarafında dip bölge olduğunu düşünüyorum bu alanın. Umuyoruz ki çok ciddi atak bir şekilde yükselen bir dolar görmeyiz. Ciddi anlamda sert yükselen bir dolar görmeyiz. Ekonomiye bu zarar veriyor. Ama bulunduğu trend alanı içerisinde 13.5'lu seviyeleri en azından bu bölgede yeniden zorlamasını bekliyorum. Bulunduğumuz alan içerisinde bu bölgeyi biraz sindirmesi gerekiyor. Bu bölgede biraz zikzak hareketler yapması gerekiyor. Yukarı aşağı hareketler yapması gerekiyor. Enflasyonun bütün dünyada problemler yaşadığı bir ortamda bizim TL tarafında yeni geçeceğimiz model, yeni geçtiğimiz model hiç fark etmeksizin maalesef ki doların yükselişini tetiklemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Bu sadece Türkiye özelinde değil, gelişmekte olan ülke para birimlerinin cayır cayır ezilmesini nacizane ben bekliyorum ve maalesef ki dediğim gibi dolardaki yükseliş trendi kaldığı yerden devam edecektir. Gram altın ve gram gümüş yatırımcılarının daha fazla merakta olduğunu düşünüyorum. Bu arada dolar TL'de bulunduğu iğneleri attıktan sonra burada küçük bir düşen trend alanı çizdi ve düştüğü bu düşen trend alanında düşen bir kanal içerisinden dışarıya çıktığını görüyoruz. Artık bu bölgede akümüle olup hareketlerini belirleyecektir diye düşünüyorum. Zikzak hareketleri dolar tarafında yapılacaktır ve global problemler nedeniyle düşüşlerin devam etmesini beklemediğimi söylemek isterim. Altının gram tarafında da benzer bir şekilde düşen trend alanı içerisinden kendini sıyırmaya çalışan bir gram altın görüyoruz. Panik yatırımcısı olmayın dostlar. Herkes küçük yatırımcı
yatırımcısının zarar etmesini istiyor resmen. Yapılan hamleler, yapılan değerlendirmeler, bankaların kur makasları, kur oranları derken vatandaş kolay kolay kar edemiyor. Düşük fiyat diye gram altın almak istiyorsun, bankaya gidiyorsun, bankada 40 lira 50 liralık makas var. Ne yapacaksın? Mecburen alıyorsun, diyorsun ki en azından orta vade elimde tutayım. Orta vade elimde tutayım ki ancak ben bu üründe bu şekilde kar ederim. Yani ben şu düşüşte gözünün yaşına bakmadan 40-50 TL makasa bakmadan gittim. Gram altın aldım mesela nacizane. Niye? Çünkü orta vadeli trend içerisinde gram altının ben buradan yukarıya dönmesini bekliyorum. Zarar eden gram altın yatırımcısı sabrettiği sürece yatırımlarından karlı çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Gümüş tarafında da fikrim aynı. Bir düşüş yaşatıldı. O düşüşten geriye dönüş için artık gün sayıyor bu ürünler. Gram altın ve gram gümüş yerli yatırımcı olarak benim kendi fikrimce, kendi yatırımlarım gereği en makul ürünler olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşlerini yapacaktır, zarar ettirmeyecektir, kar ettirecektir diye düşünüyorum. Ve bu düşüncemi anlatırken de gerekçelerimi de anlatıyorum. Globaldeki enflasyon problemleri ve bu dönemde ons altın, ons gümüşün hala fiyatlamayı yapmamış olması benim gözümdeki en büyük indikatördür. Ne yapacak gram gümüş? 10 TL seviyesinin üstüne yeniden attığını gram gümüşte göreceğiz. Sabretmeyen piyasa koşullarına göre yaratılan manipülatif hareketlerde panik satıcısı olanlar zarar etmeye devam edecektir. Yani ben 1000 TL'den gram altın aldım demedim mesela ya da 12 TL'den gram gümüş aldım demedim ama düştükten sonra ben bu bölgeden alırdım diyorum. Niye? Çünkü düzeltme yapmış. Ciddi bir düzeltme yapmış. Kemik takipçiler de iyi bilir ki dönem dönem ben aldım, şuradan da aldım, buradan da aldım diye açıklama yaparım. 300, 400, 500'den gram altın, 5, 6, 7 seviyelerinden de gümüş alma imkanları bulduğumuzu biliyorsunuz. Yatırımcı dediğin sabırlı olur. Sabreden yatırımcı kazanır. Bu işin başka bir alternatifi yok. Önümüzdeki hafta ons altında yukarı yönlü trendlerin başladığı bir hareket alanında olmasını bekliyorum. Gümüşle birlikte yukarıya hareketin başlamasını bekliyorum. Gümüşten de aynı şekilde ons altın gibi yukarıya hareketin başlamasını bekliyorum. Bu bölgedeki 24.42 dolar seviyesi gümüş için belirleyici alan olacaktır. Gümüşte de beklentilerim yükseliş yönünde. Enflasyonların ciddi anlamda artmaya başladığı dönemde en ucuz kalan ürünler bunlar. Ve elbette kripto para tarafında da fırsatlar var ve olacaktır da. En son konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bölgede burada bir kanal oluşumunu anlatmıştım. Bu kanal oluşumunu kırdı ve yeniden bu bölgede bir retest yaptığını konuştuk. 48.000 dolar seviyesini kırdı ve bu bölgede yeniden retestini yaptı. Bu bölgeyi iyi korudu ve şimdi 51-52 bin dolar seviyesi band bölgesine ulaştık. Destek ve dirençlerin ne kadar iyi çalıştığını gayet iyi görüyorsunuz değil mi? Yani konuştuğumuz alanlar kilit noktalar oluyor. Şu anda o kilit noktalardan birindeyiz. Direnç alanındayız. Bu direnç alanında 1-2 günlük yatay seyretmesiyle Bitcoin'de yeniden bir boğa bayrak hareketi oluşturur. Bu boğa bayrak hareketi ise bu bölgede buradan yukarıya 54.500 seviyesine giden bir atağı bize gösterecektir. 54.500 seviyesi bu boğa bayrak hareketi çalışırsa bu bölgeden 54.500 seviyelerine geldikten sonra yeniden burada bir yatay hareket yapmasını beklerim. Bu bölgede 51.000 dolar seviyesi de önemli destek alanı olacaktır. Bu bölge içerisinde Bitcoin'in yapabileceği olası hareket alanı. Bu hareket alanındayken altcoin'lerde fırsatları kovalamak lazım. Zaten destek seviyelerini paylaştım. Destek seviyelerinden pozisyon alabilenler aldı. Alamayanlar da zaten mevcutta elinde ürünler tutanlar da bir şekilde karlarını telafi edeceği bir dönem içerisinde olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Blocktopya'nın destek seviyesi bu bölgede 0.056 dolar seviyesiydi. Bu bölgeden tepkisini, hareketini yaptı ve Blocktopya'nın burada 0.117 dolar seviyesine giden bir trendi izlemesini beklerim. Buradan yukarıya hareketinin devam etmesini beklerim. Metaverse alanında öncü projelerden biri Blocktopya ve Metaverse alanındaki projelere ilgi duyduğumu, önümüzdeki 1-2 yıllık süreçte en çok bu ürünlerin kazandırmaya devam edeceğini düşündüğümü tekrar söylemek istiyorum. Var mı bu tarz ürünler? Elbette var. Paylaşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Son çıkan ürünlerden Heart projesini anlattım. Bakınız bu ürün yapay zeka odaklı Metaverse alanında fırsat arayan, yükseliş vaat eden ürünlerden biri. 0.13 dolar seviyesindeki akümülasyon dönemini uzun bir süre söyledim. Bu bölgelerde akümüle oldu. Yukarı yönlü hareketine başladığını söyleyebiliriz. Bu üründe ciddi bir potansiyel olduğunu şahsen düşünüyorum. Yukarı yönlü trendlerin başlayacağını düşünüyorum. Güzel fırsatlar, güzel kazançlar vaat ettiğini düşünüyorum. Nacizane bu üründe de güzel bir yükseliş trendinin başlamasını ben bekliyorum. Yukarı yönlü atakların gelmesini ben bu üründe bekliyorum. Kesin kazanç diye bir şey var mı? Yok. Küçük parça
parça yatırım yapıp bu ürünlerden gelecek bazlı kendinize bir fidan dikmeniz lazım. Cryover'da bu ürünlerden biri. Bulunduğu alan içerisinde bu bölgeden Cryover'ın 1.70 dolar seviyesi üstünde kaldığını görüyoruz. Burada 1.60 dolar, 1.70 dolar seviyesi onun destek bandı haline gelmiş bir bölge olduğunu söyleyelim ve bulunduğu alanda potansiyel olarak 3 dolar seviyelerine yeniden giden bir hareketi izleyebileceğini düşünüyorum. Metaverse odaklı ürünlerde fırsatlar var. Metaverse odaklı ürünlerde gelecek anlamında fırsatlar var. Küçük miktarlarla özellikle yapılan yatırımların üzmeyeceğini düşünüyorum. Kripto para tarafında yeniden silkelemelerin başlayabileceği bir alan olarak bu bölgede Tether dominasyonunu takip etmek lazım. Tether dominasyonu burada bulunduğu alanda %3 seviyesi onun destek alanı. Retest bölgesi %3 seviyesi ve o alana doğru şu anda gevşemeye devam ediyor. Bu bölge, bu alan Tether dominasyonunun destek alanı olarak temsil edilebilir. Bu alan gelene kadar altcoin'lerde fırsatlar ve yukarı yönlü hareketlerin devamını bize gösteren alan olacaktır. Bu alandan sonra yeniden yukarıya trendin başladığını ve altcoin'lerde yeniden düşüşler olabileceğini değerlendirebiliriz. O alan geldiğinde yeniden konuşmamız lazım bunu. Ama şu anda altcoin'ler konuştuğum ve anlattığım gibi Bitcoin fırsat verdiği için yükseliş trendlerine başladılar ve devam ediyorlar. Güzel fırsatlar değerlendirdik. Güzel imkanlar bulduk. Altcoin'lerde bu dönemde yükseliş trendlerinin devam etmesini bekliyorum ama bu bir büyük boğa sezonunu bize işaret etmez. Zararların telafi edileceği bir dönem içerisine gireceğimizi birkaç gündür zaten anlatıyorum ve son yükselişler bunun işaretini bize zaten verdi. Zararlar telafi edildiğinde kademeli olarak kar almayı ve kenara cephane için nakit ayırmayı unutmayın dostlar. Yeniden düşüşler elbette olacak ve o düşüşlerde kendimize kalkan etmemiz lazım. Kenara ayırdığımız nakitleri. Şu an altcoin'lerde gidişat gayet güzel. Yeni fırsatları, yeni ürünleri yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.